yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola çıkıyor. Merhaba sevgili izleyiciler. Bu mevsimde Karadeniz'in yakını da uzağı da çok güzeldir. Sessizdir, sakindir, fırtınalarından soyunmuştur. Bu hafta Karadeniz'in İstanbul'a yakın kasabalarında dolaşacağız. Bu kasabalar çok huzurludur. Hatta hafta sonlarında kentin yorgunluğunu alır götürür. Buralardaki lezzet duraklarında her damağa uygun yemek bulmak mümkündür. İsteyen ormanların içinde mangal keyfini yaşar. İsteyen yol üstünde lezzetli gözlemelerle karnını doyurur. İsteyen deniz kenarındaki lokantalarda balıkla damağını şenlendirir. Bu haftaki lezzet durakları yolculuğumuz diğer yolculuklardan biraz farklı olacak sanırım. Eğer hazırsanız yolculuğumuz Şile'den başlıyor. Bakalım bu kez de iştahınızı kabartmayı becerebilecek miyiz? Şile'de birçok lezzet durağı var ama limandaki, denizin üstündeki Vira'nın yeri bambaşka. Çünkü Vira'nın mezeleri çok lezzetli, balıkları çok taze, manzarası çok güzel, hele hele müziği dillere destan. Masanın üstünde gördükleriniz benim en sevdiğim mezeler. Bunların başında mantarlı, bol tereyağlı, acılı karides, tavada karides geliyor. Sonra çuprayla yapılan havuç, yumurta, un konup zeytinyağlı tavada kızartılan mücver. Yemeye doyamıyorum bunu. Köfteler ise et köfteyi aratmayacak kadar çok lezzetli. Kokoreç ise en sevdiğim mezelerin başında yer alıyor. Kokoreç normal kokoreçten, balık kokorecini normal kokoreçten ayırmanız neredeyse olanaksız. Bol kekikli, biberli, baharatlı, nefis bir meze. Limon ve sirkenin içinde marine edilen levrek balığı salatası ise gerçekten de oldukça lezzetli. Balıklar mevsiminde mutlaka taze. Zaten Okan Bey her ne kadar buranın işletmecisi ise de aynı zamanda profesyonele yakın bir balıkçı. Balıklarını da kendi yakalıyor. Okan Bey, bu yoldan başlayalım. Bu yolun faydası oldu mu size otobanın? Efendim mutlaka oldu. Bir defa ulaşım kolaylaştı. Ama belirli dönemler hariç. Yani örneğin yazın bize kolaylık sağlamadı. Ulaşım kolaylığı sağladı ama iş açısından işimizi zorlaştırdı. Çünkü Sultanbeyli'de, Dudullu ve Ümraniye'de yaşayan, işte denize gelmek isteyen o kitle çok aşırı kalabalık gelmesiyle efendim normal Şile'nin balık müşterisini ayağını kaydırmış oldu. Trafik mi? Trafik yoğunluğundan. Evet. Yani o kitle kaçtı. Dolayısıyla deniz mevsimi olduğundan dolayı efendim o kitle o dönemde Şile'yi daha fazla kullanıyor. Peki benim bildiğim İstanbul buradan 40 dakika falan değil mi? Evet. Yazın bu ne kadar sürüyor? Gidiş geliş. Valla dönem dönem insanların yani zaman zaman 5 saatte, 4 saatte ulaşamadığını, işte gelen dönemediğini, gidip de gelemeyen işte çok oldu bu saatler arasında, süresinde. Peki mezeleriniz niye lezzetli? Valla öncelikle temelinde bir defa balık. Balık
bir de şöyle söyleyeyim, sizler de bilirsiniz ya, Karadeniz'in balığı zaten özünde lezzetli. Peki balıktan anlıyor musunuz? Valla biz şöyle söyleyeyim Mehmet Bey, 4. nesile gidiyoruz balıkçılıkta. Yani 3 nesildir balıkçılık yapan bir ailenin çocuğuyum ben. Efendim, balıkçılıkta şöyle bir şey vardır. Allah verdi mi karnın tok, vermedi mi aç gezersin. Ben de ailenin 5 çocuğundan biriyim. Açlık çektiğimiz dönemler oldu. Bunu hep beraber yaşamayalım diye ben karaya atanlardanım kendimi. Efendim, babadan kalma kayıkhanemizi de böyle bir restorana çevirdik. Balık bizim işimiz olduğu için bunu canlı satarken bir de pişirmeyi satalım yoluyla böyle anlamadığımız işe girdik. Şile için ne diyorsunuz? Konukları bekliyor musunuz? Gelsinler mi? Vallahi Şile bir defa doğasıyla güzel bir yer. Yani görülmeye değer, yaşamaya değer. Tabii ki gelsinler. Sessiz, sakin, Evet, lezzetli bir kasaba burası. evet. Hem kente uzak hem kente yakın. Evet, o özelliği aslında insanlar keşfetseler çok daha fazla kullanırlar. Siz bana kapıdan girerken biz balık değil keyif satıyoruz demiştiniz. Evet, bizim özellikle sloganımızdır o. Biz balık değil keyif satıyoruz diye. Çünkü balığı herkes satıyor. Yani balığı satmayan yok. Anlayanı da anlamayan da, ama biz bir farklı bir şeyle yola çıktık. Balığı biz öncelikle keyif satıyoruz, balık daha sonra. Daha sonra geliyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Okan Bey. Rica ederim. Elinize sağlık. Sağ olun. Rica ederim. Vibra mi mente al pensar en la posibilidad de encontrar un rumbo diferente para abrir de par en par los cuadernos del amor del danzante de toda la gente. Reírnos como hermanos, ¿por qué esperar para cambiar de murga y de compás? Martı çığlıkları eşliğinde yediğim bu muhteşem mezeler insana huzur veriyor.
Şile Ava çevresinde, yol üstünde, ormanların içinde, derelerin kıyısında birçok kendin pişir lokantası vardır. Kır lokantası. Bunların hepsinde bir tanesini önermeyeceğim. Hepsi birbirinden lezzetli. İsterseniz mangalı benim yaptığım gibi yanınıza alıp etlerinizi ısmarlayıp kendiniz pişiriyorsunuz. İsterseniz ısmarlıyorsunuz. Onlar pişiriyor, size getiriyorlar. Bunlar çok lezzetli. Kuş seslerinin arasında rüzgarın püfür püfür esmesi, suyun yavaş yavaş akması, gölge, kent gürültüsünden uzak, bundan güzel lezzet durağı olmaz sanırım. Bu ara etleri yakmayalım. Çoktandır da mangal yapmamışım. Mangalı da özlemişim. Mangalcılık önemli bir iştir. Bu mangal başında oturup da eti çevirerek herkes ızgara yapamaz. Burada çok kıvamında yapmak lazım. Yoksa et suyunu bırakır, kupkuru, meşin gibi bir yemek yersiniz. Etler de mis gibi kokmaya başladı. Zaten dizginleyemediğim iştahlığımı daha da arttırdı. Bana kalsa bütün mangalı yerim ama tabii ki arkadaşlarıma da vermem lazım. Dikkat edin de iyi yakıp mahcup olmayayım. Mangalda işin en önemli yanı etin suyunu kaçırmamak. Bunun için ateşin çok harlı olmaması lazım. Ateş biraz küllenmesi lazım ateşin. Eti önce işte 1-2 dakika etin kalınlığına göre bir yüzünü, daha sonra arka yüzünü pişirmeniz lazım. Buna mühürlemek tabiri kullanılıyor. Bu mühürlemek etin suyunun içinde kalmasını sağlıyor. Ondan sonra fazla çevirmeden ve de malumunuz eti çok pişirmemek lazım. Etin içinin biraz pembe kalması lazım ki gerçek tadını alabilirsiniz. Fazla çevirmeden, bakmayın ben şimdi çeviriyorum hava rüzgarlı diye. Fazla çevirmeden pişirip servis yapacaksınız. Çocuklar hadi pişiyor, hazırlıklı olun. Köfteyi de nefis yapmışım. Ellerime sağlık. Karadeniz'in havası sürprizlerle doludur. Güneşli başladık, yağmur birdenbire bastırdı. Biz de Evin ablanın gözlemecisine sığındık. Buradaki gözlemeciler yıllardan beri Şile'ye gidenlerin karnını doyuruyor. Sabah geçerseniz kahvaltı niyetine, daha sonra gelirseniz öğle yemeği, akşamüstü midenizin zillerini susturan lezzetli bir rüşvet.
Burada birçok gözlemeci var ama benim tercihim Evin abladan yana. Yıllardan beri hep buradan geçerken uğrarım, onun lezzetli gözlemelerini yerim. Evin abla, Efendim kaç canım. çeşit gözlemem var? Sen Gözlemem bir yandan 5 aç çeşit. mı? 5 çeşit gözlemem var. Neli neli? Patates kaşar karışık, karışık olanlar önce. Ispanak peynir karışık. Kıyma kaşar karışık. Peki gözlemeden başka bir şey yapıyor musun? Mantı yapıyorum, ev mantısı kendi yapımımız. Çiğ börek yapıyoruz. Ama esas iş... Esas iş gözleme. 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 Peki seviyor mu İstanbullular gözlemeyi? Çok severler. En çok sabah mı akşam mı öğle böyle mi? Valla belli olmuyor, kısmet işi işte. Ne zaman karnı Ne acıkırsa. zaman karnı acıkırsa insanları o zaman uğruyorlar işte. Peki bana şöyle bir güzel ama malzemeyi kısma ha. Yok yok Şey sen yap. rahat ol. Hadi geçelim ocağın başına. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam edecek. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam ediyor. Full up like a landfill, a job that slowly kills you, bruises that won't heal. You look so tired. Lezzet duraklarını hep lokantalarda arayacak değilsiniz ya. Bazen de benim gibi ıssız bir koyda masanızı, sandalyenizi açıp getirdiğiniz sandviçi afiyetle yiyip meyve suyunuzu bir güzel içip doğanın keyfini çıkartabilirsiniz. Karadeniz'in İstanbul'a yakın sahillerinde yaptığımız lezzet durakları yolculuğu Ava'da sona erdi. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Nerede lezzetli yemek ve lezzet durağı varsa biz orada olacağız. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Birçok izleyicimiz bu programda daha önce yayınlanan adresleri nereden temin edeceklerini soruyorlar. Bu adresleri CNN Türk'ün internet sayfasından ve benim genişletilmiş baskısı piyasaya çıkan Lezzet Durakları kitabından temin edebilirler. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Yolüstü lezzet durakları gelecek programda da Knorr'la yola devam edecek.